Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım, bu videoda artık dolar TL'de birinin artık zincirlerini tutmasının zamanı geldi diye bir video yaptık. Bu videoyu yapmamızdaki amaç artık dolar TL kurunda yukarı yönlü hareketlerin iyice sertleşmesinden kaynaklı. Eğer bu dolar TL kuruna bir müdahale veya gerekli bir işlem Merkez Bankası tarafından yapılmazsa dolar TL kurunda 20-21 TL civarlarına doğru yukarı yönlü sert ataklar kaçınılmaz olacaktır. O yüzden bizler de veya bizi dinleyenler varsa dolar TL kurunda bir an önce bu müdahalenin yapılması ve vatandaşın artık aşırı fiyatlardan bıkkın hale gelmiş vatandaşın da bir düzeltme görmesi şart arkadaşlar. Çünkü bu dolar kurları düzelmediği sürece maalesef ki biz vatandaşlar düzelmeye devam edeceğiz. Bu görüntü bunu gösteriyor. Şimdi dolar TL kuruna 4 saatlikte baktık. 4 saatlikte bugün yine bir video yayınladık. Dolar TL 14 TL civarına doğru gidiyormuş şeklinde. Maalesef ki bu harekette çok hızlı gerçekleşti. Kısa periyotta baktığımız dolar TL kurunda bizler için yukarı yönlü sert bir iğne 13.80'lere doğru bir iğne görüldü. Fakat hacim çok düşük olduğundan bu bazı yerlerde görülmüyor bu iğne. Fakat 13.80 yaktığını dolar TL kurunun bizler gördük. Dolar TL kurunda şurada takip ettiğimiz kısa periyottaki 14 lira civarında oluşmuş bizler için bir çanak formasyonumuz var. Aşağıda 11.90, yukarıda 12.90 seviyesinden geçen. Burada dediğimiz gibi 1 TL'lik bir marj vardı. Bunun da gideceği hedef 14 TL civarına doğru dolar TL kurunu sürükleyecektir. Önümüzde özellikle 3 Aralık'ta biliyorsunuz bir enflasyon verisi açıklanacak. Bu enflasyon verisiyle birlikte eğer dolar TL kuru bu 14 TL civarlarında tutulamazsa maalesef ki arkadaşlar dolar TL kurunun müthiş seviyelere doğru hızlı bir şekilde gitmesi de engellenemeyecek. Bu arada videomuza devam etmeden önce kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalımızı dışarıdan seyreden arkadaşların hepsini de kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Evet, 14 TL seviyesi burası çok önemli olacak arkadaşlar. Bu 14 TL seviyesi üzerinde dolar TL eğer ki tutunabilir ise ve dolar TL kuru bu 14 TL seviyesi üzerinde durdurulamaz ise maalesef ki sırada 15.10, onun üzerinde 16.07 seviyesine doğru bunlar kısada bu dolar TL kurunu bu seviyeye kadar hiç kimse tutamaz. Zaten hiç kimsenin de dolar TL'yi tutma, yavaşlatma gibi bir çabasının olmadığı da maalesef ki görülmekte. Fakat dolar TL kurunun her yukarı çıkışı bizim ertesi gün zamlara uyanmamız anlamı taşıyor. O yüzden dolar TL kurunda yatırımı olan arkadaşların ancak parasının ana değerini koruduğu görülmekte. Gerçi ana değer korumaktan da çıktı, artık dolar TL kuru bir kar vesilesi olarak görülmeye de başlanmış durumda. İşte bu durum dolar TL kurunda yukarı yönlü hareketlerin sertleşmesine sebebiyet verecektir. Dolar kurunda özellikle 14.53 tepesi ilk ve son olarak gördüğümüz bu tepe 13.53 tepesi, burası önemli. Eğer ki bu tepe üzerinde yukarı yönlü bir aşılma meydana gelir ise arkadaşlar işte o zaman sıkı bir şekilde dolar TL kurunda maalesef ki ilerleyen dönemlerde ve günlerde hatta diyebiliriz ki çünkü bütün piyasalar artık Aralık ayında Merkez Bankası'na odaklanacak. Merkez Bankası'ndan gelecek bir faiz kararı. Bu faiz kararında Merkez Bankası açık kapıyı bıraktı. Biz Aralık ayında tekrardan faiz indirimine gidebiliriz şeklinde. Benim korkum piyasalarda Merkez Bankası'nın 12 bas puan olan hedefine doğru faizleri çekmeye çalışması. Eğer ki 12 puan üzerinden hedeflediği puan üzerinden yılı kapatmak isteyecek olur ise Merkez Bankası burada bir 300 bas puanlık daha bir faiz indirimine Merkez Bankası gidebilir. 15 puandan 12 bas puana faizleri çekebilir. Sırf
hedefini tutturabilmek için. İşte burada böyle bir hatayı tekrardan yapar isek arkadaşlar, bu dolar TL kurunda maalesef ki 20 TL'lere doğru, hatta 20 TL'nin bile üzerine doğru hareketler görmemiz kaçınılmaz olacaktır. Aylık bazda gene dolar TL kuru kapanışına az kaldı. Aylıkta da bizler dolar TL kurunda burada gördüğünüz seviyenin üzerinde kapanışlar görmeye başlar isek, özellikle 12.15 ve 13.47 seviyesi üzerinde aylıkta da kapanışlar gelmeye başlar ve görür isek, maalesef ki 20 TL'lere doğru dolar TL kurunun yukarı yönlü hareketini durdurmakta zorlaşacaktır. İnşallah yetkililer de bunları görüyordur. Dolar TL kurunun yukarı yönlü hareketleri piyasaları, özellikle askeri ücretliyi, emekliyi çok fazla sıkıştırmakta. Ben en çok onlar için üzülüyorum arkadaşlar. Emeklinin aldığı maaş gerçekten çok az miktarlarda ve bu faizler, bu enflasyon yükseldiği halde biliyorsunuz onlara zaten aylık bazda bir zam yapılmıyor ve bu enflasyon altında çok fazla ezilmeye başladılar. Allah diyeyim onların yolunu açık etsin, onların yardımcısı olsun buradan diyeyim. Aynı şekilde askeri ücretler içinde 2850 TL civarında askeri ücret, onların da Allah yardımcısı olsun diyelim. Emeklilikte yaşa takılan arkadaşlarımız var. Onlar da bizi sık sık hatırlat şeklinde yorum yaptılar. Evet, emeklilikte yaşa takılan arkadaşların sorunu meclise gelmiş gözüküyor. Fakat bununla ilgili herhangi bir mecliste onaylanmış bir durum yok arkadaşlar. Ama en yakından ben de bunu takip ediyorum sizler için. Hükümetin gündeminde olduğunu bazı gazeteler yazıyor. İnşallah gündemindedir ve en kısa zamanda EYT'li arkadaşların da sorunlarına bir çözüm olur. 3600 ek gösterge bekleyen arkadaşlarımız var. 3600 ek gösterge hükümetin gündeminde. O da inşallah en kısa zamanda hükümet tarafından söz verildiği şekilde çıkarılacaktır diye umuyoruz. Bakalım, Allah sonumuzu hayretsin. Yakından piyasaları takip ediyoruz. 3-4 saat önce yaptığımız video 3-4 saat sonra hedefe ulaşıyor. Bakalım bu nerede duracak? Birinin mutlaka artık bu doların zincirini mutlaka tutması lazım ki ezilen vatandaşa da bir nefes olabilsin diyelim. Ben hepinizi çok seviyorum. Bu videomuz maalesef biraz karamsar bir video oldu. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.